Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Solid üzerinden dairesel ve doğrusal çoğaltmayı öğreneceğiz. Hemen çizgi sayfamıza girelim vakit kaybetmeden. Yine bir ön düzlemde çizim açıyorum. Şimdi doğrusal çizim çoğaltmayı yaparken misal olarak yine ben bir dörtgenle başlayacağım. Tam merkezde olsun. Ufak bir dörtgenim olsun. 25'e bir 25'e 25'e bir kare. Yani bunların hem dikdörtgen olarak özür dilerim, dikdörtgen diyorum. Hem çizim, yani normal çizgi komutunda çoğaltma var, hem de katı model olarak çoğaltmamız var. Burada doğrusal çoğaltma, dairesel çoğaltma adı altında, aynalama da var herkes aynı şekilde. Ama şu an ben sizlere çizgileri gösterdiğim için, line'ları gösterdiğim için bunlarla devam edelim. İlerleyen zamanlarda hepsini teker teker örnekler üzerinden değineceğiz. Sadece bir temel atma derdindeyim şu an. Şimdi çizimimi yaptım. Doğrusal çizim çoğaltma. Çizim komutlarının adı altında burada iki tanedir. Bir doğrusal bir dairesel. Biz ilk başta doğrusalı yapalım. Doğrusala girdim. Doğrusala girdiğim zaman birinci yön, ikinci yön ve çoğaltılacak obje olarak benim atlanacak öğeler de var burada, ama atlanacak öğelerde nasıl söyleyeyim, çoğaltma yapacağınız objeyi seçersiniz. O olur, atıyorum iç içe iki tane kare vardır. Bunu çoğaltmak isterseniz, diğerini çoğaltmak istemezsiniz, diğerini buradan seçersiniz, olur biter. Oraya gelmeden önce şimdi yön 1. Yön 1'de tıklayalım. Yön 2'yi kapatalım. Aklımız karışmasın. İlk başta çoğaltılacak objeyi seçelim. Çoğaltılacak objem bu diyorum. Yön x ekseni. Bakın x ekseni otomatik olarak seçili. Ölçülendirme x aralığı olarak ayarlayabilirsiniz. Bakın. Atıyorum bunun mesafesi x'te 80 mm. 80 çok geldi sanki. Şöyle 40 yaparsam daha iyi olacak. Kaç adet olacağını seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki burada 4 tane. İsterseniz burada açıda verebilirsiniz. Açılı çoğaltma da yapabilirsiniz. 15 derece değil de atıyorum bir 45 derece çoğaltma yapmanız lazım. Bakın arkadaşlar, tekrardan yapalım. Mesela ben bunu çoğaltmam lazım. Doğrusal çoğaltmaya girdim. Yön 2 de açık olsun burada. Çoğaltılacak obje. Objemi seçtim. Kaç milimetre arasındaki mesafe olsun diye. Bakın aynı şeyle buradan girebilirsiniz. Buradaki buraya, örneklerde buraya aynı. Kaç olsun? 45 mm olsun. Kaç adet olsun diyor. Bana 5 adet yap diyorum. 5 adet yap dediğim zaman, bakın onayladığım zaman bu kenardan bu kenara 45 mm uzaklığında 5 adet olduğunu gösteriyor bana. Buna tıklarsam, iki çift tık yaparsam, buradan 6 dersem 6'ya çıkar. Yani buradan atıyorum 8 dersem 8'e çıkar. Evet, atıyorum 3'e düşürmek istiyorum. Tıkladım, 3 yaptım. Buradan gelelim, buranın 45 değildir, belki yanlış yapmışızdır, 40 milim olması gerekiyordu. 40 milim yaparsak otomatik olarak tekrardan düşer. Bunları siliyorum. Aralıkları sildim, adetleri sildim. Doğrusal çoğaltmaya geldim. Çoğaltılacak objem bu. 40 mm aralığında 5 tane ve 45 derece olarak çoğaltma yap diyorum. Yön 2'ye geldiğimde ise yön 2 şu an inaktif durumda. Bakın hiçbir şekilde bunu tıkladığım zaman bir şey olmuyor. Bakın sadece adetini arttırmam lazım, ama buradaki örnek sayısını göster. Bunu yapalım. Buradaki açıyı 0 derece yaparsam, bakın arkadaşlar, şurada gördüğünüz üzere buna göre bir ayar çekiyor kendisine. Ama ben bunu tekrardan 1'e düşürmek istiyorum. Şu an kafa karıştırmaz. 45 derecede 40 derece aralığında 5'er tane çoğaltma yaptım. Tekrardan doğrusal çoğaltmaya girdim. Çoğaltacak objem bu. X ekseninde 5 tane çoğalt 45 mm aralığında, Y ekseninde 4 tane çoğalt 50 mm aralığında. Buradan X eksenindeki yönleri, Y eksenindeki yönleri burada tıklayarak değiştirebilirsiniz. Onayladım. Bir daha yapalım. Çift yönlü çoğaltmayı. Doğrusal çoğaltmaya geldim. Çoğaltılacak objemi seçtim. X ekseninde 35 mm 3 tane, Y ekseninde 4 tane olsun ve buradaki mesafemiz işte 45 mm aralığında olsun.
Buradan ufak bir açı vermek gerekirse yeni açılı çoğaltma yapabilirsiniz. Bu özellikle atıyorum araba logolarında var, bazılarında iç içe girmiş sembolde. Onları çizerken yardımcı olabilir ama buradan 0 derece yaparsam, pardon 90 derece yaparsam y eksenine göre çift yön çoğaltma olmuş oluyor. Şimdi dairesel çoğaltmaya gelelim. Dairesel çoğaltmada ise şuraya şunları komple silelim arkadaşlar, kafa karıştırmasın. Daha basit olarak anlatayım sizlere. Şimdi burada benim bir daire çapım var. Bunun çapı 150 milimetre. Buradan daireme tıkladım. Bir kere sol tık yardımcı çizgi olarak oluşturdum. İster dairemin üzerinde, ister kare, ister yuvarlak, ister beşgen, ister üçgen, ister altıgen, hiçbir şekilde fark etmez. İstersen bunun üstünde, istersen bunun üstünde, hiç fark etmez. Sadece ama bunun üstünde olmasını öneririm çünkü ne derseniz o bizim eksenimiz olacak. Dairesel çoğaltmaya geldim. Gene aynı şekilde çoğaltılacak objeler var. Çoğaltacak objeye geldim. Ya şunu söyleyeyim, atlanacak ya. Atıyorum iç içe bir şey vardır, onu çoğaltmak istemiyorsunuz. Buradan seçersiniz. Üstten gelip buraya tıklayıp mesela bunu dersiniz. Otomatik olarak gider. Tekrardan girelim. Dairesel çoğaltmaya girdim. Çoğaltılacak obje bu. Bakın noktayı otomatik olarak algılıyor. Kimi zaman noktayı algılamazsa noktayı hangi eksende yapacaksanız o noktayı seçebilirsiniz. Bu noktayı şu an seçemiyorum. Çünkü bu nokta dairenin noktasını attığı için. Yani yarın öbür gün buradan dairesel çizime girdiğiniz zaman bakın parametrelerden hiç bunu seçmeden şuradaki şu nokta olarak seçebilirsiniz. Veyahut da bunu seçerseniz otomatik olarak nokta olarak algılar. Çoğaltılacak obje yay değil. Çoğaltılacak obje bu. Kaç adet istiyorum? Yine buradan 10 adet istiyorum. 360 dereceye eşit bölüm diyebilirsiniz. Veyahut da buradan bunu 270 derece yaparsanız 270 derece çoğaltma yapar. 180 derece yaparsanız 180 derece eşit bir şekilde çoğaltma yapar. Tabi buradan bunu kaldırırsanız. Bakın. Eşit aralık kısmında ölçendirme açısal boşluk geliyor. Eşit aralık dediğiniz zaman otomatik olarak eşit olarak çoğaltma yapıyor. Ölçendirmeler çapını gösterebilirsiniz. Açısal boşluğu ayarlayabilirsiniz. Ama bizim en çok kullandığımız, yani benim en çok kullandığım komutlardan birisi de bu. Yani kaç adet istiyorsam parametrelerden çoğaltacak objem bu diyorum. 360 derecede kaç adet, mesela 15 tane çoğaltıyorum, bana çoğaltıyor. Buradaki ister kare olur, ister dikdörtgen olur, o size kalmış. Yani her şeyi çoğaltabilirsiniz. Sadece yay üzerinde değil de bu yay doğrultusunda çoğaltma yapacağını söylersiniz. Sizin karınıza 180, 270, 90 her şekilde çoğaltma, dairesel çoğaltma yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir dahaki komutumuz olan taşıma komutunu sizlere göstereceğim. Taşı, kopyala, döndür, ölçek, obje, uzat gibi komutlarım var. Onları sizlere tanıtacağım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.